Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi tüm altın var. Çeyrek altın, yarım altın ve bir de altın tek taş yüzüğümüz var. Bakalım bunlara hangi mesafeden tepkiler veriyor. Kısaca bunları görelim. Daha sonra yine kapalı alanda santim hesabıyla da sizlere cihazın ne kadar uzaktan ne kadar başarılı olup olmadığını sizlere göstereceğiz. Ama tabii ki bizim için önemli olan yine dediğim gibi arazideki performansı. Evet arkadaşlar, bugün alanda ihtiyacım olan bütün cihazları sipariş ettim ve yaklaşık 3 gün içinde elime ulaştılar. Ve şimdi bu güzel cihazları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar, benim su altında kullanacağım, sizler için ileriki videolarımda göreceğiniz su altı mağarası var. Bu su altı mağarasının dalışında kullanmam gereken su altı kulaklığımı, bunu ekstra olarak sipariş ettim yine Quest'ten. Cihaza dahil değil su altı kulaklıkları ama cihazın kutusunda da sizler için çok güzel bir karada kullanabileceğiniz kulaklık mevcut. Hemen kulaklığımızı takıyorum. Su altı mağara dalışında kullanacağımız kulaklığımız işte bu arkadaşlar. Gerçekten çok özenli ve çok güzel bir şekilde üretilen ve su altında da sizin cihazınızı rahatlıkla duymanızı sağlayan su geçirmez kulaklığımız arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi giriş kısmında da arkadaşlar bir conta mevcut. Bu conta ve kilit sayesinde cihazınızın içine su alması imkansız hale geliyor. Evet arkadaşlar, kutumuzdan sizler için çıkardığım ikinci cihazım X-Pointer arkadaşlar. Şimdi X-Pointer'imizi arkadaşlar açıyorum. Size iyice yaklaşacağım. Şu şekilde X-Pointer'imizi de açıyoruz. Bir yardım da alacağım. Ufak bir yardım rica ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, kutumuzun içinde mükemmel bir tasarıma sahip ve gerçekten oldukça derinden bize sinyal alabilen X-Pointer arkadaşlar, yine Quest firmasının. Gördüğünüz gibi Quest'in hep bahsederim, gerçekten basit kullanabileceğimiz ama gerçekten çok komplike cihazlar üretiyorlar ve tasarımda da az sonra size yeni modeli de çıkaracağım. Çok güzel bir Q30 modeli yapıldı. Bununla birlikte Q30 modelini de sipariş etmiştim arkadaşlar. Bununla birlikte Q30 modeli de birazdan sizlere tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar, ben sizler için bunu dün tabii ki şarj etmiştim. Çünkü bugün arazide olup, biliyorsunuz ki biz tanıtımları evin içinden yapmıyoruz arkadaşlar. Masa üstünde yapılan tanıtımın bizim için hiçbir anlamı yok. Çünkü toprağın altından alınan sinyal bizim için daha önemli. Onun için öncelikle dışarıda, arazide. Evet. Pointerimiz de hala içinde olduğunu söylüyor. Bunun sinyalini almaya devam ettik. Cihazı kullanırken bizim için performansının ne derecede olduğu. Onun için şimdi hemen sırasıyla şunları bırakıp önce kutumuzdan çıkanları size göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar su altında kullanabileceğiniz bir pointer aynı zamanda. Pointerimizin hemen koruma muhafaza arka kapağını da takıyoruz. Taktıktan sonra arkadaşlar bakın, yine çok basit bir şekilde sadece bir açma düğmemiz var. Açma düğmesine basıyoruz. Açma düğmesine bastık ve cihazımız açıldı arkadaşlar. Ardından gördüğünüz gibi mod tuşu var. M harfiyle size gösterilen mod tuşu. Bu mod tuşuna bir defa bastığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar hem titreşim hem de sinyal modunda bize yardımcı oluyor. Bir kere daha bastığımızda sadece sinyalle bize yardımcı oluyor. Bir kere daha dokunduğumuzda arkadaşlar sadece titreşimle sessiz çalışmamız gereken yerlerde gördüğünüz gibi hem ışık hem de titreşimle göstermesi gereken bütün metalleri bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yine kapatma tuşuyla cihazımızı kapatıyoruz ki bataryası bitmesin. Kullanacağımız cihazın kutusunun içinde ekstra gelenlere bakalım neler geliyor. Arkadaşlar, pointerimizin gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık bir taşıma kılıfı var. Bu taşıma kılıfını arkadaşlar yine yedek bir aparat sayesinde, üzerinde bulunan yedek bir bölüm sayesinde kendi cihazımızın, yani birazdan sizlere tanıtacağım Q30 cihazımızın üzerine de monte ederek
taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir cihaz. Hemen devam ediyorum yine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok kaliteli bir şekilde yapılmış. Gördüğünüz gibi bir koruma muhafazası var. Koruma ön kapağı var. Bu ön kapağı niçin takıyoruz arkadaşlar? Sürekli biz toprağın ve taşın içinde arama yaparken ön tarafta sürekli bir deformasyon söz konusu. İşte bu deformasyonu önlemek için çok kaliteli bir plastikten ön koruma kısmı üretilmiş ve bu ön koruma kısmını da taktıktan sonra şimdi geliyoruz arka kısma. Arka kısım içinde arkadaşlar pointerinizi taşımak için su altında da kullanıyorsanız dilerseniz bunu taşımak için gördüğünüz gibi çok güzel bir aparat daha mevcut. Ve bu aparatla birlikte arka tarafına bunu da monte ederek pointerinizin kaybolmamasını ve daha rahat bir şekilde kullanmanızı belki de suyun altında hemen elinize atar atmaz elinizin altına gelmesini sağlayan çok güzel bir parça daha yanında kutuda sizler için geliyor arkadaşlar. Bu bölgede çok güzel anlatılan bir mağara var. Fakat buradaki alan çok büyük ve kaya bloğu da çok fazla. O mağarayı bulabilecek miyiz gerçekten bilmiyorum ama o mağarayı bulmak için yaklaşık bir 3-4 saat bir yürüyüş yapacağız. Zaten parça parça da ben bu tırmanış aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Gerçekten zorlu bir parkur olacak. Yalnız bulabilirsek anlatılan mağara oysa içinde binlerce, milyonlarca yarasanın da olduğu söyleniyor. Bu güzel manzaraları da sizle paylaşacağız. Bakalım oranın hikayesiyle bizim cihazımız bize oranın hikayesinin gerçek olup olmadığını bizlere gerçekten söyleyecek cihazımıza, çünkü çok güveniyoruz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Diğer aldığım parçalara gelelim. Şunu bıraktıktan sonra bunu da çıkarıyorum arkadaşlar. Şu markayı sizlere göstermek istiyorum. Black 8. Gördüğünüz gibi. Bu da yine dalışta kullandığımız arkadaşlar. Kumda arama yapacağımız zaman ya da kumun derinliklerinden sinyal aldığımız zaman kumla birlikte eleyerek olan parçayı hem kaybetmemek hem de daha sağlıklı bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde bulmak. Çünkü arkadaşlar su altında şöyle bir sıkıntı var. Su altında biz sinyal aldığımız zaman, derinlerden sinyal aldığımız zaman kumu her açtığımızda arkadaşlar kum tekrar aynı yere doluyor ve sinyal biraz derinden geliyorsa eğer biz bu metale ulaşamayabiliyoruz. İşte bu kürek sayesinde arkadaşlar derinden son bir kez göstermek istiyorum size. Metalle birlikte derinden o parçayı bunun sayesinde alarak içinde o parçanın kalmasını sağlayacağız. Hemen açmaya çalışıyorum tabii arkadaşlar. Gerçekten bu da bir İngiliz malı arkadaşlar. Kürek markası. Tüm dünyada arkadaşlar en çok satılan küreklerden biri. Şimdi siz anlayacaksınız zaten. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Üretilen bu küreğin hem ağırlığı hem kalitesi gerçekten enteresan güzellikte. Gördüğünüz gibi. Evet. İşte arkadaşlar bu kürekle de deniz dalışlarında bunun içinde birçok şeyin kalması dileğiyle bu ürünü de kendim için getirttim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Dediğim gibi dünyada en çok satan en kaliteli kürek markalarından biri arkadaşlar. Black 8 yine İngiliz firmasının ürettiği bir kürektir arkadaşlar. Ve çok sağlam ve kaliteli bir şey istiyorsanız bunu da nereden alıyoruz? Dedektör burada arkadaşlar firmasından, yine bunu Türkiye distribütörü olarak getiren Dedektör burada firmasından rahatlıkla sitelerinden de sipariş vererek alabilirsiniz. Yine benim olmazsa olmazım, bundan sonra sürekli yanımda göreceğiniz bir ürün. Geldik büyük oyuncağıma arkadaşlar. Bu da benim işte yeni oyuncağım. Arkadaşlar gerçekten
Bu ürünü çok bekledik yine. Neden bekledik bu ürünü? Şöyle bir sıkıntı oldu. Pandemiden dolayı arkadaşlar bu ürün çıkmış olmasına rağmen pandemiden dolayı Türkiye'ye ulaşması gerçekten zaman aldı. Ve yine Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz Dedektör Burada'dan sipariş verdik ve 3 gün içinde sağ olsunlar elimize ulaştırdılar. Şimdi bir de bunu inceleyelim arkadaşlar. Şu toprağın alt tarafı, yani şu kayaları kaldıracağız. Arkadaşlar burada vuruyor. Sizden bir yardım rica edeceğim. Şu dışı alabilirsek, dışı sadece. Evet. Teşekkürler. Onu da alacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız üstün güzellikte bir tasarıma sahip olan Quest 30 modeli sonunda elime ulaştı. Quest firmasının sizlere ulaşacak olan hediyesi arkadaşlar gerçekten çok güzel. Hemen ben de kafama Quest markasının bu şapkayı hemen takıyorum. Evet arkadaşlar, özelliği var burada. Birincisi, yan taraflarda gördüğünüz gibi pointerinizi asabileceğiniz ve pointerinizi takabileceğiniz bir alan mevcut. Hatta asalım. Hemen aldım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi pointerinizi de cihazımızla birleştirerek çok rahat bir şekilde yanınızdan ayırmadan kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen özelliklerine geçiyorum arkadaşlar. En önemli özellik, bakın. Şimdi bazı insanların kol ve dirsek uzunluğu eşit değildir. Kiminin kolu daha uzundur, kiminin dirsek boyu daha kısadır. Üst kolu daha uzundur ve şurada bir rahatsızlık söz konusudur ve her seferinde siz sökerek ayarlamak zorunda kalırsınız. Ama bakın, Quest burada şöyle bir mandal yapmış ve bu mandal sayesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi kolu ileriye geri oynatarak tam dirseğinizin oturacağı şekilde cihazınızı ayarlayabileceksiniz. Evet, onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi yine diğer ayarlamalar da yine mandallarla yapılıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve tasarımında yuvarlak bir yapı değil, daha sağlam olması için daha çok kare hatlar kullanılmış. Gerçekten tasarımı son derece güzel. Şöyle ekrana da bakıyoruz. Ekrana da bakalım şöyle. Hemen arkadaşlar şarj özelliğinden bahsedeceğim size. Şarj özelliği arkadaşlar, Mac bilgisayarları biliyorsunuz. Mac bilgisayarlarda olduğu gibi şarj kısmı manyetik, gördüğünüz gibi manyetik mıknatıslı bir şarj alanı var. Gördüğünüz gibi yaklaştırdığınız anda şarj kısmı hemen kendi şarj kısmına alıyor. Ve beraberinde yine arkadaşlar bunun adaptörü de geliyor. Adaptörünüze takarak hızlı bir şekilde 220 volttan şarj edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde çıkarıyorsunuz. Basit bir şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. İlk obje Q30'la gerçekten çok mutluyum. Aldığım için de, geldiği için de ve makinenin ilk gününde bunu bulmak benim için inanılmaz büyük bir mutluluk arkadaşlar. Yarın ya da öbür gün büyük ihtimalle makinamızı bir de suyun altına götüreceğiz. Deniz dalışımız olacak. Ya eski gemilerin oraya vurarak, o resiflere vurarak orada kaldıkları söyleniyor. Oranın da yaklaşık derinliği 4-5 metreyi buluyormuş. Orada bir dalış gerçekleştireceğim, çok güzel. O dalışta da cihazımızı deneyeceğiz. Bakalım cihazımız bize dalışta da sürprizler sunacak mı? Dalıştaki performansı bakalım nasıl olacak? Daha sonra yine bunları da, bu videoları da sizlerle paylaşacağım. Yine gördüğünüz gibi uzatma parçası mevcut arkadaşlar. Uzatmasını da birazdan takacağız. Ve makinenin kurulumunu yaptıktan sonra mağaramızı aramaya başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine bizim Q30 modelimizin başlık kısmı arkadaşlar 28 santimlik bir başlığa sahip. 28 santimlik bu başlık gerçekten son derece bizim için yeterli arkadaşlar. Tabi aramak istediğiniz derinliği artırmak istediğiniz sürece başlık ebatlarını da ekstra olarak sipariş edebiliyorsunuz. Yine Quest'in her zaman yaptığı gibi arkadaşlar birçok yedek parçasıyla birlikte gönderiyorlar. Kırılması söz konusu olabilecek vidalar ve kaybolması muhtelif olabilecek kapaklar ve vidaları yine yedekli olarak firma bizlere kutuda göndermiş. Onun dışında arkadaşlar yine bileğinizi sabitlemek için bilek sabitleme kordonu da yine kutunun içinde geliyor. Cihazımızı karada kullanabilmeniz için firma kendi kulaklıklarını da yine cihazla birlikte sizlere gönderiyor arkadaşlar. Şimdi kutumuzun içinden çıkan parçaları ve yedekleri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de gelin ana ekranın özelliklerine
Hep birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar, yine ana ekranı görüyorsunuz. Şu anda ana ekranı ortadaki tuşa basarak, ayar tuşuna basarak bir kere dokunduğumda gördüğünüz gibi ekran açılıyor. Ekran açıldıktan sonra gördüğünüz gibi bir göstergemiz var. Ekranı açtık ve gördüğünüz gibi önümüze böyle bir ekran gelmekte. Bu ekranın hemen sol üst köşesinde ses açma ve ses kapama kısmı mevcut. Solda gördüğünüz gibi aşağı bastığımızda ses kısılıyor. Yukarıya doğru bastığımız zaman da ses açılıyor. Aynı zamanda ses açıp kapayabildiğimiz gibi en alt tarafa, yani sol taraftaki alt tuşa sürekli bastığımız zaman, basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi titreşim moduna geçiyor. Yani bize ses vermiyor. Bu sefer en üst solda gördüğünüz gibi titreşim moduna cihazı almış oluyoruz. Hemen titreşim modu ve ses modunun altında da gördüğünüz gibi ekranda hemen hoparlör kısmının altında batarya kısmı var. Bu da cihazınızın bataryasının ne kadar dolu olup olmadığını görmenize yardımcı oluyor. Sağ tarafta bulunan ekran ışığı ayarlarıyla ekran ışığını kapatıp açabileceğiniz gibi ekran ışığının parlaklık ayarını da gördüğünüz gibi arttırarak kısabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın ön panelinde sol tarafta bulunan ok tuşlarını gösteriyoruz arkadaşlar. Bu ok tuşlarıyla hassasiyet ayarını arttırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Hassasiyet ayarını arttırmak size ne katar? Derinliğiniz hassasiyet arttırdıkça derinliğiniz, sizin cihazla alacağınız derinlik artar. Fakat bunu yine nerede kullanabilirsiniz? Parazitlerin oluşması durumunda hassasiyet kısmını kısarak cihazınızın çok daha başarılı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Fakat parazit yoksa arkadaşlar derinliği gördüğünüz gibi oktan istediğiniz kadar arttırarak derinliğinizi de paralel olarak arttırmış olacaksınız. Tek bir tuşla demir ayrımını da yapabiliyoruz. Onun dışında yine arama yaparken örneğin diyelim ki çok fazla atık metalin, atık demirin olduğu bir alan var. İşte bu bölgede de yine ayarlarımızdan 25 ve 30'un altına sinyal almasını kapatarak sadece değerli olan metalleri görmesini sağlıyor. Bunu yaparken de yine derinliğimizi de normale göre daha da fazla arttırmış oluyoruz. Yani toprağın üzerine dökülmüş olan, yakında olan döküntü metalleri görmeyip daha derindeki, daha değerli metallere böylelikle ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Cihazımızın kendi otomatik modları var arkadaşlar. En sağdaki alttaki tuşa basılı tuttuktan sonra gördüğünüz gibi şurada bir park modu var. Park modundan sonra gördüğünüz gibi yine diğer bir mod, arazi modu var. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar sahilde de çalışabileceğiniz bir mod mevcut. Yine onun dışında arkadaşlar kapalı alanda ve mağaralar içinde çalışabileceğiniz modlar mevcut. Bu modları gördüğünüz gibi en alttaki tuşa basılı tuttuktan sonra sağdaki ok tuşlarıyla istediğiniz moda gelebiliyorsunuz. Arkadaşlar toprak ayarı içinse yine alttaki tuşa basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra toprağı bu şekilde pompalayarak toprak ayarımızı yapıyoruz. Evet. Ses sinyali durduktan sonra toprak ayarımız olmuş demektir arkadaşlar. Şimdi artık aramaya hazırız. Toprak ayarı için yine pompalama yaptıktan sonra bir sinyal sesi duyuyorsunuz. Bu oradaki toprak ayarının yapıldığını gösteriyor. Cihazlarla geçireceğiniz zaman çok önemli. Ya kulaklarınızın, cihazın ona altın mı, demir mi, gümüş mü, kurşun mu ne dediğini anlamanız gerçekten arazide zaman geçirmenizle doğru orantılı olarak değişecek. Şimdi evet, cihazımızı başlattıktan sonra toprak ayarını yapacağız.
Toprak ayarımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi çevreye biraz bakmak istiyorum. Sadece değerli metallere. Bu arada makinamı nereden aldığımı soranlar çok fazla oluyor. Ürünlerimi nereden aldığımı soranlar oluyor. Arkadaşlar QS firması Amerikan firması ve ben bu Amerikan firmasının ürettiği ürünleri gerçekten çok başarılı buluyorum. Kendim biliyorsunuz ki denizde ve nehirlerde, arazide, mağaralarda her yerde deniyorum cihazları ve gerçekten çok başarılı olduğu için şu anda da yeni çıkmış olan QS'in yine Q30 modelini getirttim. Aynı zamanda pointerini de getirttim arkadaşlar. Şu şekilde. Elime ulaşan ve yeni aldığım bu ürünler sayesinde artık karada da, suda da, denizde de, mağarada da artık bütün aramalarımı gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Bir şey kaçırdım mı? Acaba vardı, üstünden mi geçtim gibi söz konusu olan soruları artık kendime sormuyorum. Çünkü varsa gidiyorum ve buluyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tip cihazlarda gerçek ve orijinal olduğundan emin olmak için dedektörburada.com buradan ürünlerimi getirtiyorum. Aynı zamanda QS firmasının da zaten Türkiye ana distribütörüdür kendisi. Yani en uygun fiyata ve en kaliteli şekilde, en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz adresi de hemen açıklamanın altına ekleyeceğim. Cihazı beğenenler, cihazı kendileri için getirtmek isteyenler hemen alttaki açıklamadan dedektörburada.com'a ulaşarak dedektörlerini buradan sipariş edebilirler. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Deniz altındaki ikinci maceramızda QS Q30'u denemeye devam ediyoruz. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi haftalar.